Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Stelyum Koçlarda dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hoş geldin sevgili Koç burcu. Bakalım 2025 Eylül ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir diyorum. Çok güzel bir enerjiyle başladık arkadaşlar. Yeni bir başlangıç olacak Eylül ayında senin için sevgili Koç burcu. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde yorumlarımıza devam edelim. Ve ayrıyetten arkadaşlar net kararlar alabileceğin, yani hayatınla ilgili yepyeni böyle taze, fresh enerjilerin hayatına akabileceği, yeni kararlar alabileceğin, yeni başlangıçlar yapabileceğin ve beklediğin bazı haberlerin gelebileceği Eylül ayı olacak diyor. Hatta aya başlarken kararlılığın, analitik zekan, o sivri zeka diyoruz ya arkadaşlar, bu oldukça yüksek gibi gözüküyor. Aynı zamanda yaratıcı tarafın da yüksek olacak ama hani böyle birazcık Koç burcu duygularını birazcık dengelemende fayda var açıkçası derken değnek ası geldi. Kartların tamamını açalım arkadaşlar. Tılsım sekizlisi, kariyer ile ilgili atılacak olan yeni bir adım, yeni bir başlangıç, yeni bir karar var sevgili Koç burcu. Bakalım. Tamamını açalım arkadaşlar. Değnek dokuzlusu, mahkeme kartı. Bazılarınızın mahkeme ile ilgili konuları varsa ayın ilk yarısı bununla ilgili sıkıntı olabilir. Fakat sonrasında düzelecek arkadaşlar, bilginiz olsun. Ölüm kartı. Evet, yine koçlarda böyle bir değişim, dönüşüm. Bir şeyler değişe bitmedi koçlarda arkadaşlar. Ne çektiniz sevgili Koç burcu? Aşıklar kartı ama çok güzel. Yani burada önemli bir değişim, dönüşüm var. Bu senin için çok sağlıklı olacak gibi gözüküyor. Adalet kartı. Şimdi zaten anlatacağım. Dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Diğer enerjileri anlatacağım. Şöyle bir bakalım. Şimdi bir tane daha alalım arkadaşlar. Zaten diğer kartımızdan da destek alacağız. Tılsım yedilisi. Parayla ilgili hala verilen mücadele var. Değnek üçlüsü. İmparatoriçe. Yani günün sonunu tatlıya bağladık diyebilirim. Şimdi sevgili Koç burcu, öncelikle dikkat etmen gereken konular. Ayın ilk yarısı, hatta ayın genelinde arkadaşlar baş ağrıları olabilir. Baş ağrıları olabilir. Baş bölgesiyle ilgili ağrı, şu kartları şöyle. Baş bölgesiyle ilgili ağrılar yaşayabilirsin. Bunlara karşı dikkat etmende fayda var. Birazcık topraklanmak bu ay sana çok iyi gelecek diyor. Bu bir. İkincisi, bazılarınız arkadaşlar böbrekle ilgili, yani iç organlarla ilgili, karaciğerle ilgili sıkıntılar olabilir. Bunlarla ilgili eğer belirtiler yaşarsan mutlaka bir uzman doktora gözükmende fayda var. Daha çok böyle baş ağrılarını özellikle ilk yarısı baskın olarak yaşayabileceğini gösteriyor diyebilirim sevgili Koç burcu. Şimdi arkadaşlar, böyle Koç burcu Eylül ayında özgürlüğünü ilan edebileceğin bir süreç olacak ve bir konuyla ilgili sen artık harekete geçeceksin. Bakın, hep başlangıç enerjisi arkadaşlar. Bir konuyla ilgili harekete geçeceksin. Hani burada çalışma tarzını ve çalışma stilini değiştirmek var. Bazılarınız sürekli masa başında sürekli yaz, çiz, onu yap, bunu yap, ya da bazılarınız home office çalışıyor olabilirsiniz. Çalışma alanlarınla ilgili bazı düzenleri değiştirebileceğini söylüyor. Eğer çalışma hayatın yoksa, iş arıyorsan ya da yeni bir ortaklık, yeni bir proje kurmak gibi bir düşüncen varsa bunu Eylül ayında gerçekleştirebileceğini söylüyor. Rabbim isteyen herkesin iş kapılarını açsın arkadaşlar. Hepimizin kalbine, gönlüne, ruhuna ferahlık versin diyelim. Burada aynı zamanda kendini gösterebileceğin ve parlayabileceğin bir Eylül ayı olacak ki burada sen artık diyeceksin ki ben hiç bu konuda taviz vermek istemiyorum. Doğru kararlar atmam lazım. Doğru kararlar atmam lazım diyorsun. Bununla ilgili zaten hani aya başlarken bile çok net kararlarla başlıyorsun. Hani sanki böyle Ağustos ayında bir şeyleri böyle biriktirmişsin, toparlamışsın. Artık hani Eylül ayında tamam hani buna artık bir başlayalım dediğim bir durum var. Yatırımlarından, emeklerinden, emek verdiğin konularla ilgili güzel oluşumlar alacaksın. Güzel getiriler sağlıyor olacaksın diyebilirim. Fakat burada yatırımla ilgili, işlerinle ilgili, sağlık konularıyla ilgili Eylül ayının ilk yarısına kadar bir toparlanma süreci var. Sağlığınla ilgili sıkıntılar varsa, ki az önce söylediğim etkiler olabilir arkadaşlar. Bazılarınızda taşla ilgili durumlar olabilir. Hani böbrekteydi galiba, böyle bir şey olabilir. Buralarla ilgili sıkıntılar olabilir. Varsa eğer bununla ilgili, sağlıkla ilgili sıkıntılar, bunlarla ilgili adımlarını atabileceğini söylüyor. Kariyerle ilgili bir değişim var. Yeni bir eğitime başlamak.
Örneğin işte online eğitimler alıyorsun. Bu astroloji eğitimi de olabilir. Yani daha önce herhangi bir eğitim. Hani senin işine katkı sağlayabilecek bir şey. Burada yeni bir eğitime başlayabilirsin, yeni bir projeye başlayabilirsin, yeni bir işe başlayabilirsin ama iş yapış şeklini komple değiştiriyor sevgili Koç burcu ve gerçekten bu vereceğin karar senin için doğru karar olacak diyor. Çünkü burada çok güzel bir işbirliği ve anlaşma var. Yani gerçekten seni hani tatlı ve keyifli hissettirebilecek ortamların içerisine girebilirsin diyor. Aynı zamanda iş ve eğitim hayatınla ilgili geçtiğimiz 3 ay öncesinde, 8 ay öncesinde ya da Ağustos ayında aynı zamanda arkadaşlar yaşadığın sıkıntılar, aksaklıklar veya yanlış anlaşılmalar olduysa bunların da tatlıya bağlanabileceğini söylüyor sevgili Koç burcu. Şimdi burada başarı var. Bak senin için başarı var. Bunlar böyle çok büyük başarılar diyemeyeceğim. Fakat şimdi bak korku, kaygı, endişe bunlara dikkat et bu bir. İkincisi küstüm, oynamıyorum, işte böyle küçücük bir şey oldu, yok ben onu beğenmiyorum, şunu istemiyorum ya da işte hayır burası böyle gibi. Diyor ki bak ne olursa olsun, ister senden kaynaklı olsun, İsterse karşı taraftan kaynaklı olsun. Kupa dörtlüsünü biliyorsunuz arkadaşlar. Yani hani önündeki nimeti göremez. Zaman zaman bu duygu durumlarına düşebilirsin. Gurur, kibir yapabilirsin. Böyle zaman zaman hani böyle nasıl söylenir? Kendine kalkan, hani bu kötü niyetten değil de kendine kalkan ve sınır oluşturmak için ya da zarar görmemek için böyle birazcık şeyler olabilir ama bunlara karşı da dikkat et. Bunun sonunda ayın başlarında özellikle yakalayabileceğim bir başarı var diyebilirim. Yani kibir, gurur, öfke bunlara düşmemeye dikkat et sevgili Koç burcu. Çünkü düşündüğümüzü, hissettiğimizi yaşarız. Çünkü burada arkadaşlar yani mahkeme kartı, adalet kartı diyor ki sana Eylül ayında ne yaparsan, ne eyleme koyarsan, ne düşünürsen, ne hissedersen bunları direkt hayatına çekebilirsin diyor. Şimdi burada özellikle ayın 9'u ila 12'si arası, ayın 8'i, 13'ü civarı, 14'ü civarı bir dikkat et sevgili Koç burcu. Bu tarihlerde bir kayıp yaşayabilirsin. Bu maddi bir kayıp da olabilir, manevi bir kayıp da olabilir. Yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı böyle beklenmedik yani ölüm kartı ani bitişleri bahsediyor arkadaşlar. Bazılarınızda bitiş olacak diyor, bazılarınızda dönüşüm olacak. Pek tabii ki herkesin bireysel süreçleri farklıdır. Hani ben uyarılarımı yapıyorum, tarihleri söylemeye çalışıyorum. O aşağı yukarı yani tarotta hep ben şey derim ya 5 artı 5 eksi olarak alın arkadaşlar diye enerji. Yani enerji akar geçen aşağı yukarı bu tarihlerde ani bir kayıp, ani bir bitiş, beklenmedik bir sorunla karşılaşabilirsin. Özellikle bak şimdi Tılsım 8 parayla ilgili konular, kariyerinle ilgili konulara dikkat et. Parana sahip çık sevgili Koç burcu. Bununla birlikte arkadaşlar toprak grupları Boğa, Başak, Oğlak. Boğa, Başak burcu çok baskın. Birazcık da hava grubu var diyebilirim. Bu kişilerle bazılarınızda Akrep burcu da çıkmış arkadaşlar. Ufak tefek gerginlik, ufak tefek tatsızlık yaşanabilir. Birbirinizi böyle suçlayabilirsiniz. Yani burada nasıl söylenir bu? Bir şeylerin beklediğin gibi gitme işi var sevgili Koç burcu. Hani böyle bekledim ama bak böyle oldu gibi durumlar olabilir. Maddi manevi her türlü konuya dikkat et. Bunun dışında ani bitişler var arkadaşlar. Şimdi 13'ünden 21'ine kadar olan süreçlere de dikkat et. İş yerinde bir değişim, bulunduğun yerde bir değişim. Bir anda taşımak isteyebilirsin, bir anda gitmek isteyebilirsin. Şimdi bak kupa dörtlüsü seni mutlu etmeyen bir şey var bulunduğun yerde. Korkuların var, kaygıların var, kuruntuların var. Burada zaten hani seni geri planda tutan ya da arkandan dönen işler varsa bunlar zaten ayın ilk yarısı itibariyle hatta ikinci ve üçüncü haftası özellikle diyebilirim arkadaşlar. Tek tek açığa çıkacak. Ama burada ani bir bitiş var, ani bir değişim dönüşüm var ve adalet var. Sözel tartışmalara, sözel münakaşalara dikkat et. Ayın genelinde sakinliğini koru. Bir de birilerinin seni manipüle etmesine izin verme Koç burcu. Şimdi burada sezgilerin çok yüksek olacak ay genelinde. Tamam, ay genelinde sezgilerin çok yüksek. Hangi yolu seçebileceğini, hangi taraftan gidebileceğini, neyin doğru, neyin yanlış olabileceğini zaten bu kararı vereceksin. Ve burada hani beni gerçekten şimdi bak aşıklar kartı yeni bir başlangıç var, işinle ilgili yeni bir düzenleme var. Burada sana diyor ki bak seni mutlu eden şey ne?
Seni mutlu eden şey ne? Seni gerçekten içindeki hani o coşkuyu açığa çıkartabilecek iş ne? O tutkuyu yükseltebilecek şey ne? Onu yap diyor. İç sesin çok yüksek olacak. Sezgilerin çok yüksek olacak. Kariyerle ciddi bir değişim dönüşüm var. Dediğim gibi bazınız iş değiştirebilirsiniz. İş yapış şeklinizi değiştirebilirsiniz. Ortaklıklar değişebilir. Bir anda bir şeyler iptal olabilir. Ama diyor ki ne olursa olsun bu sana senin kendini bulmanı sağlayacak diyor Koç burcu. Ve bu saydığım etkiler doğrultusunda her ne kadar mücadele ettiğim bir konu olsa da Koç burcu günün sonunda artık diyor ki bak berekete ulaşacaksın. Özellikle ayın sonunda, son haftasında Koç burcu. Diğer haftaların hani tarihleri zaten söyledim. Aya girerken de yüksek enerjilerle başlıyorsun. Yaratıcı tarafın yüksek olacak, doğurganlığın yüksek olacak. Beklediğin olumlu haberler varsa haberler zaten güzel gelecek. Ama şuradaki etki bir de diğer söylediğim etkilere karşı tedbirli olmanda fayda var. Güzel haberler, beklediğin bir haber, bir vize, bir teklif, bir terfi, bir projeye başlamak, yaratıcılığının ortaya çıkması, bir doğurganlık, bir üretkenlik sürecine girmek var. Aynı zamanda yardımlar ve destekler göreceksin. Özellikle dişil enerjilerden yardımlar görebilirsin. Şimdi şuraya bir kart daha alacağım arkadaşlar. Bunun dışında Koç burcu burada bak şimdi aşıklar kartı arkadaşlar. Aşk hayatına ilgili gerçekten tutkulu bir aşk yaşayabileceğin kupası. Tutkulu bir ve değnek dörtlüsü. Arkadaşlar evlenebilirsin sevgili Koç burcu, nişanlanabilirsin, sözlenebilirsin. İlişkin varsa ve böyle bir şey bekliyorsan. İlişkin yoksa eğer aşk hayatına ilgili gerçekten seni mutluluğa götürebilecek bir ilişkiye hazır ol diyebilirim. Fakat ayın genelinde özellikle yalnız olanlar için böyle birazcık flörtöz etkiler olabilir arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak, Akrep burcu ve Yay burcu var. Aslan burcu var diyebilirim. Bir de Terazi burcu var arkadaşlar aşk hayatına ilgili. Ufak tefek flörtöz durumlar olabilir özellikle yalnızlar için. Ayın ilk tarihi özellikle bu 8 ila 14'ü arası arkadaşlar. Ufak bir yanlış anlaşılma, zaten hafta yorumlarını yine yapacağız da. Ufak bir yanlış anlaşılma hani güncel enerji olarak. Ufak bir yanlış anlaşılma, ufak bir ayrılık, ufak bir tatsızlık olabilir. Özellikle dış etkenlerden kaynaklı ilişkine zarar verebilecek ilişkisi olanlar için. Hani bir tatminsizlik, bir mutsuzluk, ufak bir küslük olabilir. Sonrasında tatlıya bağlanacak. Yani burada evet bu benim ruh eşim diyebileceğin ya da çok çekim hissedebileceğin biri hayatına girebilir diyor. Zaten bir ilişkin varsa onunla arandaki tutku artabilir. Fakat burada şimdi ölüm kartı arkadaşlar eğer seni maddi manevi tatmin etmeyen, seni mutlu etmeyen bir ilişkin varsa burasıyla uyumlanan koçlar için burayla ilgili bir bitiş yaşanabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun Koç burcu aşk için bu ay kesin çekeceğim arkadaşlar aşk için. Bir türlü çekemedim. Koç burcu ayrı bir açılım ama burada gerçekten doğru bir aşkın hayatına girmesi var. Hani zaten hayatımdaki doğru diyorsan aranızdaki tatsızlıklar bitebilir ama yok ya hani gerçekten beni mutsuz ediyor, maddi manevi tatmin olamıyorum diyorsan gerçek bir aşkın hayatına girmesi var Koç burcu. Evet. Bunun dışında bu şekildeydi. Sözel iletişimlere dikkat et. Bulunduğun yer, yaşadığın yer, ailen, komşuların neyse. Buralarla ilgili böyle ufak tefek tatsızlıklara dikkat et. Bunun dışında gerçekten güzel, bereketli bir süreç olacak gibi gözüküyor Eylül ayı. Şimdi bakalım 2 adet arkadaşlar Rumi'den alalım. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma. Yani burada çok istediğim bir şeyin gerçekleşmesi var Koç burcu. Dinarların 8'lisi. Zaten para 8'lisini burada görmüştük arkadaşlar. Bakın buradaki mesaj diyor ki çünkü bazılarınızda ne var biliyor musunuz? Bakın kendini küçümseme, Allah'ın gözünde sen değerlisin diyor. Koç burcu eğer yapmak istediğin bir iş varsa, başlamak istediğin bir eğitim, bir proje varsa, eğer diyorsan ki ben yetersizim, ben yapamam, ben şöyleyim, hayır diyor. Hayır diyor ya sen Allah'ın gözünde zaten büyük bir nimetsin. Sen yapabilirsin. Bu değersizlik yani kendini küçümseme diyor Koç burcu. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Şöyle bakalım ne gelecek diyelim. Arkadaşlar koçlarda çok enerjik başladık biliyorsunuz. Koç zaten başlatan enerjidir. Dinarların dörtlüsü diyor ki gecikmeden bana kaç, ben geçilmez bir kaleyim. Aya başlarken sevgili Koç burcu güzel dualarla, güzel niyetlerle başlamayı ihmal etme. Koçlar merhametli insanlardır arkadaşlar. Sokak hayvanlarına yardım etmeyi, ihtiyacı olana yardım etmeyi. Ya artık yeni bir aya giriyorsun sevgili Koç burcu. Böyle güzel niyetlerle, güzel dualarla enerjini yükselterek gir.
Gir ve burada diyor ki sistem kendini bana bırak. Sen yeter ki başla. Dürüstlüğünle, çalışkanlığınla, özverinle, inancınla zaten ben seni destekleyeceğim diyor Koç burcu. Enerjiler bu şekilde aktı arkadaşlar. Peki bakalım Koç burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir? Yani böyle küçük küçük, şimdi bak nerede orada kılıç beşlisi miydi? İşte ık bak zık öyle oldu böyle oldu, o ne dedi bu ne dedi, böyle hiç o taraflara enerjini harcama diyor Koç burcu. Bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsin. Başka harika seçeneklerin olduğunu da gör diyor. Özellikle bir konuda ya da bir kişiye takılı olan arkadaşların varsa başka seçenekleriniz de var diyor arkadaşlar. Gerek aşk hayatın olsun, gerek kariyer hayatın olsun. Ve korkular. Şimdi burada ay kartı birazcık bunu da verdi ama o daha çok senin iç sesinle ilgili aldım ben bu mesajı. Evet, burada parayla ilgili, kariyerle ilgili korkular var. Fakat cesaret ettiğin zaman zaten önün açık. Nasıl böyle birbiriyle bağlantılı mesajlar arkadaşlar. Şimdi bakın bu kart çok güzel. Diyor ki Koç burcu, her şey ne kadar karanlık gözükse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur ol ve bulunduğun durumdan çıkmanın yolunu keşfet. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın arkadaşlar. Dua ederken, bir şeyler isterken hepimiz için isteyelim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.